Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 92. bölümünde önemli gelişmeler var. Ayrıntıları da aktaracağım. Sadece abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Çünkü aboneler özel videolarımız gelecek ve gerçekten sizlere bu videoda da detaylı bilgiler vereceğiz. Yorumlarda da bu arada dizi hakkında düşüncelerinizi bekliyoruz. Şimdi ilk başta şunu söyleyelim. Yalı Çapkını'nın seti hastanede devam ediyor. Özellikle 92. bölüm setinin çoğunluğunun şu anda hastanede çekildiğini söyleyelim. Yaklaşık 2 günden beri hastanede ciddi anlamda çekimler var. Yine söylenenlere göre Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde sanırım çekiliyormuş. Setten çünkü gelen görüntüler var. Bunları da bir sonraki videoda sizlere aktaracağım. Şimdi konumuza gelirsek aslında muhtemelen arkadaşlar dizide ağır yaralanan kişi Seyran karakteri olacak. Evet, bunu muhtemelen ilk defa duyabilirsiniz. Seyran karakteri ağır yaralanan kişi olacak. Ferit ve Suna hafif yaralarla atlatacak. Tabii ki Seyran diziden çıkacak mı? Elbette hayır. Seyran dizide kalmaya devam edecek. Seyran diziden çıkmayacak arkadaşlar. Yani onu sizlere bu şekilde belirtelim. Bunun dışında dediğim gibi şimdi dizide neler olmuştu ve neler olacak birazcık da bunlara gelelim. 92. bölümde arkadaşlar şöyle ki biliyorsunuz Seyran vuruldu, Suna vuruldu ve Ferit vuruldu. Bunlar hastaneye kaldırılacak ve ardından da birçok tabii ki evdeki herkes hastaneye gidecek. Aynı zamanda Abidin'in de hastanede olması bekleniyor. Yani Abidin'in de bu yaptıklarından dolayı bir pişmanlık çekip yani ne kadar pişmanlık çekserse çeksin tabii ki. Burada aslında Abidin için en önemli kişi Suna ve Ferit tabii ki. Hani bu kişiler için Abidin tabii ki hastanede setinin olduğu söyleniyor. Abidin de hastaneye gidecekmiş sanırım. Söylenenlere göre ve setten gelen görüntülere göre. Çünkü setteki bazı görüntülerde hani Abidin'in de orada kıyafetleri var. Abidin'in de bir hani orada rolü varmış gibi gözüküyor açıkçası. Kıyafetleri vesaire Abidin'in getirilmiş hastaneye ki bu da şunu gösteriyor ki Abidin'in de bir set çekiminin hastanede olduğu görülebiliyor. Belki vardır. Hani Abidin de Suna için, Seyran ve Ferit için muhtemelen gelecek arkadaşlar hastaneye. En çok da Suna için tabii ki. Ama tabii ki Abidin bu yaptıklarından dolayı büyük bir pişmanlık çekecek. Bununla birlikte şimdi gelelim neler olacak. Artık şunu söyleyeyim sizlere. Özellikle Seyran'ın ağır yaralanmasıyla beraber Ferit kafayı yiyecek. Yani delirecek arkadaşlar. İyileştiği gibi, ayağa kalktığı gibi Halis Ağa ile beraber tabii ki güçlerini de birleştirerek Ferit karakteri Büyük Hanım'ın sonunu ilerleyen bölümlerde getirecek. Tabii ki bu kolay olmayacak. Hani kolay olmayacak ama artık Korhanlar hani bu tarz büyük saldırılara maruz kalmayacak kolay kolay. Artık saldıran taraf Korhanlar olacak. Özellikle Ferit olacak. Çünkü Seyran'a büyük zarar verdiler. Aileye büyük zarar verdiler ve Ferit bunu asla kaldıramayacak. İyileştiği gibi. Büyük Hanım'ı gerçekten elinden geldiğince arkadaşlar çökertecek. Özellikle Abidin'in kardeşini ciddi anlamda hani zarar verecek ve onları bitirmek için elinden geleni yapacak. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Ferit artık delirecek arkadaşlar. Hani bu durumdan dolayı Ferit delirecek ve muhtemelen de Büyük Hanım'ın sonunu ilerleyen bölümlerde getirecek. Tabii ki bu kolay olmayacak. Uğraşılacak bayağı bir. Ama Büyük Hanım'ın sonunun ilerleyen bölümlerde geleceğini sizlere söyleyeyim. Bununla birlikte arkadaşlar baktığımızda şunu da sizlere belirteyim. Halis Ağa ilerleyen bölümlerde diziye devam etse de hani 100. bölümden sonra vesaire yavaş yavaş diziden çıkma olasılığı da var. Tabii ki bunlara daha var ama hani bunlar bir ihtimal. Bunları da sizlere söylemek istiyoruz bu süreçte. Yine aynı zamanda baktığımızda şunu da belirteyim. Biliyorsunuz Ayşen yani evin içerisinde, yalın içerisinde çalışan kişi ilerleyen bölümlerde. Hani bu 92'de olabilir ve ilerleyen 93. 94. bölümlerde de olabilir. Ferit ile Sunan'ın arasında bir şey olduğunu Abidin'e söyleyecek. Aynı zamanda bunu sadece Abidin öğrenmeyecek. Seyran da öğrenecek. Zaten Seyran uyandığında hani ağır yaralı olarak muhtemelen Seyran olacakmış, ağır yaralı. Ve Seyran hani bunları duyduğu için Ferit'in Suna ile o akşam konuşmalarını duyduğu için Seyran bunları hatırlayacak. Ve Seyran bunları hatırlamasıyla beraber tabii ki Ferit'e ve Suna'ya soracak. Siz o akşam ne konuşuyordunuz vesaire diye, ama tabii ki Ferit ve Suna burada birazcık olayı çaktırmayacak ve bir yalan uydurup geçecekler arkadaşlar. Ama tabii ki bunu Ayşen yanlarına bırakmayacak. Ayşen Ferit ile Suna'nın arasında bir şey olduğunu duyacak gizli konuşmalarla birlikte ve ardından da Abidin'e söyleyecek. Tabii ki Abidin bunları duyduktan sonra inanılmaz derecede çılgına dönecek. Çünkü her seferinde zaten Ferit'i kıskanıyordu Abidin.
Yani Suna'nın da biliyorsunuz Ferit'e yaptıklarından dolayı kıskançlığı vardı ve Abidin bunları duyduktan sonra Ferit'e karşı büyük bir öfke duyacak. Hatta Ferit'le tekrardan burun buruna gelecek ilerleyen bölümlerde. Bakın bunlar hemen yaşanmayacak tabii ki. Hani 92. bölümde vesaire bunlar olacak demiyoruz. Çünkü ciddi anlamda hani sıkıntılı konular şu an ailevi ve bunlar hani hemen gelişecek olaylar değil ama genel olarak bunların olacağını sizlere söyleyeyim. Dediğim gibi genel olarak bunlar olacak. Abidin'le Ferit burun buruna gelecek. Çünkü özellikle Abidin karısına karşı yapılan bu davranışın kesinlikle iyi olmadığını ve ona karşı bir ihanet edildiğini düşünerek Ferit'e sadece Ferit'e bir savaş açacaktır ilerleyen bölümlerde. Tabii ki Suna'dan da nefret edecek bu süreçte. Suna'nın peşini bırakacak ama artık Ferit'le bir münakaşası olacaktır Abidin. Evet, şimdi buralara geldik. Bununla birlikte şirketin durumu ne olacak? Şirketin durumuna baktığımızda dostlar, şirket ilerleyen bölümlerde yine bir batma durumuna gelecek. Zaten fark ettiyseniz 91. bölümde ne olmuştu? Şirketin içinde yani atölyede çalışanlar maaşlarını alamadıkları için isyan etmişlerdi ve ardından da içeride bir kargaşa çıkardı bir kişi. O bir kişi de büyük hanıma çalışan bir kişi. Yani büyük hanım atölyeye de bir kişiyi sokmuş. Korhanların atölyesine, yani her yerde parmağı var büyük hanımın. Atölyede bir kişi sokmuş ve atölyeye soktuğu kişi herkesi caydırarak işi tekrardan bıraktırdı. Haliyle işe bıraktırdığından dolayı Korhanlar, hani bu bölüm birazcık hastanede geçse de bu bölümde belki şirketle alakalı bir şey olmaz ama 92. bölümde. Hani 93'te 94'te illaki şirketle alakalı büyük bir sıkıntı yine Korhanların başına vuracak. Ve Korhanlar ciddi anlamda şirketin de kötüye gitmesiyle beraber sıkıntı çıkacak. Yani Korhanların parasal anlamda sıkıntıları olacak. Zaten şu anda da olduğu gibi yine ciddi anlamda sıkıntıları olacak arkadaşlar Korhanların ve özellikle dediğim gibi büyük hanımın her yere parmağını sokması Korhanların da hiç iyi olmayacak, işine gelmeyecek. Çünkü atölyede dahi adamları var büyük hanımın. Bu da tabii ki Korhanları zorlayacak. Genel olarak aktaracaklarım bu kadar. Tabii ki yeni gelişmeler yaşanıyor. Zaten bir sonraki videomuzda yine uzun bir video sizlere paylaşacağız. O videomuzda setten gelen çok önemli detaylı görüntüleri sizlere aktaracağım. Tek bir videoda bunları görebileceksiniz. Bu akşam fragman gelebilir. Çünkü pazartesi akşamı genelde fragman günü oluyor. Ve o nedenle de bu akşam fragman gelebilir. Açıkçası fragmanı bekliyoruz. Tabii ki fragmanın da gelmesiyle bir fragman analizi sizlere elbette olacak. Geçen hafta pazartesi gelmedi. Ondan önceki hafta da adam akıllı bir fragman gelmedi. O nedenle izleyici bu hafta bir fragman bekliyor açıkçası. Pazartesi günü bir ilk fragmanı bekliyor. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Bizler de sizlerle birlikte takip ediyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Çünkü daha hızlı gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Kendinize de çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İlerleyen videolarımızda görüşmek üzere. Düşüncelerinizi ve dizinin gidişatı hakkındaki yine düşüncelerinizi, bu video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazınız. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.